Detasan, Lotukuli, Hayalet, Kürt tilkisi, Karamamba. Peş peşe işlenen cinayetler, toplu infazlar, dağ gibi paralar, intikam yeminleri. 1970'lerin Yeşilçam'ı mafya rollerinde oynasın diye İtalya'dan oyuncu ithal etmişti. Tövbeler olsun, bundan sonra suç işlemeyeceğiz. 2020'li yılların Türkiye'si mafyanın kendini ithal ediyor. Bakın ya bu çok boyutlarını toplumun algılayamadığı bir sorun artık. Uluslararası uyuşturucu baronları, silah kaçakçıları, kumar çeteleri, dolandırıcılar, kara paracılar ve mafya babaları İstanbul'un göbeğinde fink atıyor. Kırmızı bültenle aranan Skyscanner'a girip Türkiye'ye bilet alıyor. Oturma izni, hatta vatandaşlık alanlar bile var. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkede mafya ne düşünür? Uluslararası uyuşturucu baronu rüşvet vererek tahliye olabiliyor. Mesela Türkiye'de İstanbul bilinir, Antalya, Bodrum, Fethiye bilinir. Adamlar o kadar hakim ki ülkeye. Isparta'da uyuşturucu baronu yakalandı. Kirli işlerini yürütürken özgürce yaşayabildikleri bir vaha burası. İki imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul artık uluslararası organize suçun da merkezi. İstanbul Küçükçekmece'de dehşet dolu anlar yaşandı dün gece. Yerel dizilerin mafya karakterleri bile akıcı İngilizce konuşup Roman ya da Rus yabancı ortaklarıyla küresel işler çeviriyorlar. Sen o işi bırakacaksın. Peki düne kadar kendi yerel çeteleriyle baş eden Türkiye... Eğer ben çıkarsam Mehmet Şirin ağa oluyor duracağım. Geceleri yavru kurtlar değil, avcı kurtlar gezermiş. Dündar Kılıç denen kokuşmuş bayat hamsi. Öldüreceğim diyor. Ulan sen kimsin, kimi öldürürsün? Ne ara bu hale geldi? Hangi uluslararası suç örgütleri buralara ne zaman yerleşti? Failin ulaştığı kaynaklar, emniyet ve istihbarat birimlerinin tespitlerine göre biraz geriye, 2010'lu yıllara gitmek gerekiyor. Schroeder İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan bir uyuşturucu baronu. Kalashnikov tüfekle atış açıldı. Biri Azerbaycanlı, diğeri Gürcistanlı. Tarih 16 Ocak 2013. Rusya'nın kelimenin eski anlamıyla son mafya babası Det Hasan lakaplı Yezidi asıllı Kürt-Rus Aslan Usoyan, Moskova'da bir restoran çıkışında keskin nişancı ateşiyle öldürüldü. Azmettiren, Hayalet diye anılan rakibi Azerbaycanlı Rövşen Caniyev'di. Usoyan'ın örgütü Caniyev'in kellesine $5 milyon ödül koydu. One of the Russian mafia's most infamous figures, Grandpa Hassan. The 75-year-old Usoyan was hit with a single bullet. The man was believed to be one of the biggest crime lords in Russia. Moskova'da büyük yankı uyandıran suikastin Türkiye ile ilgisi ne diyebilirsiniz? Yeraltı dünyasında taşları yerinden oynatan bu suikastin failleri Türkiye'ye kaçtılar. Caniyev ve adamları Türkiye'ye elini kolunu sallayarak girdi. İlk saldırılarının hedefi Caniyev'in adamı Ali Gamidov oldu. Bahçeşehir'de lüks bir villada önce sopalarla dövüldü, ardından kurşuna dizildi. Bu saldırının ardından İstanbul, Rus ve Azeri mafyalarının çatışma sahasına döndü. Hedef Rövşen Caniyev'di. İstanbul polisi Caniyev'i yakalamak için harekete geçti. Ancak baskın bilgisi operasyondan önce sızmış, Caniyev adresten ayrılmıştı. Sahte kimlikle gezen Caniyev'i mafya polisten önce buldu. Tarih 18 Ağustos 2016, gece yarısı. Tetikçiler Beşiktaş'taki lüks bir otelin çevresinde ellerinde makineli Uzi silahlarla bekliyordu. Hayalet lakaplı Caniyev'i taşıyan cipi çapraz ateşe aldılar. Azeri iş adamı Rövşen Caniyev 4 ay önce Beşiktaş'ta Ve işte böyle öldürüldü. Naaşı Azerbaycan'a özel uçakla gitti. İzdiham yaşanan cenazede 10.000 kişi vardı. Çetenin başına Caniyev'den sonra kardeşi Namık Caniyev geçti. İntikam sırası onlardaydı. Hedeflerinde suikastten sorumlu tuttukları Lotukuli lakaplı Nadir Salifov vardı. Azeri asıllı bir Gürcistanlı. Yıllarca Azerbaycan'da cezaevinde yatmıştı. Cinayet, tehdit, haraç, adam kaçırma gibi pek çok suçla bir korku imparatorluğu kurmuştu. Rakibi Azerbaycanlı çete lideri Ali Haydarov'la defalarca birbirlerini öldürmeyi denemişlerdi. Son denemeleri 9 Haziran 2014'te Edirne'de oldu. İki grup çatıştı. Çatışmaya polis müdahale etti.
Edirne Organize Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin İmra kalbinden vurularak hayatını kaybetti. İmra'nın eşi 4 aylık hamileydi. Olaydan dolayı yargılanan tek isim polisi öldüren kurşunu sıkan çete mensubu Mahir Şukorov oldu. Olay yerinde olduğu bilinen Nadir Salifov'a dokunulmadı. Bu işte organize suçluluğun en uygun zeminidir. Türkiye'de çok ağır bir uyuşturucu madde ticareti suçlusu cezaevinden hakim kararıyla kaçırıldı. Peki buna bizim yasalarımız izin veriyor mu? Hayır, vermiyor. Önemli bir şahıstı ve siyaseten de olaya müdahale edilmişti ve dünyanın hiçbir yerinde olamayacak tarzda bir hakim kararıyla birdenbire çıktı ve kaçtı. Yani devlet bunu öğrenene kadar iş bitmişti. Demek ki devletin ve siyasetin belli kesimlerinden destek bulduğunuz zaman her yerden çıkmanız mümkün. Şöyle bir zihniyet var. Yani ne yaparsan yap yanına kar kalıyor. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkede mafya ne düşünür? Sorun kanunlarda değil. O kanunların hayata geçmesine engel olan iradede. Mafya da onu, uluslararası mafya çok iyi biliyor. O yüzden de Türkiye onlar için yeni bir cazibe merkezi oldu. Nadir Salifov 4 yıl boyunca Türkiye'de özgürce dolaştı. Ta ki 2018'e kadar bir polis operasyonuyla yakalandı. Ancak hakkında cinayet de dahil pek çok suçlama olmasına rağmen yargılanmak yerine sınır dışı edildi. Peki neden? Soruya olası bir yanıt suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşalarında yer alıyordu. Ya ben 3 gün ihlalden dolayı deport aldım, onu kaldıramıyorum. Organize şube polisini öldüren bu adamı deportu kaldırıp Türkiye'ye getir. Derin devletimizin başı. Vallahi Cumhurbaşkanı yapamaz bunu. Nadir Salifov'un emniyet kayıtlarında polis katili diye geçtiğini anlatan Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın serbest bırakılması için dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı aradığını iddia etti. Bak bileğimi koyuyorum. Herkesin gözünün önünde keseceğim. Telefon tespitlerine bakın, aradı mı? Peker'in ifşalarından sonra TRT'de konuşan dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nadir Salifov hakkında dünyanın 12 mafyasından bir tanesi. Birçok insan geldi gitti. Şöyle olsun böyle olsun falan. Bunu yakaladık. Konuşturduk. Sonra da ülkesine deport ettik dedi. Ancak Nadir Salifov sadece günler sonra sahte isim ve pasaportla Türkiye'ye geri geldi. Nazır Azizoğlu ismini kullanıyordu artık. Türkiye onun için güvenli bölgeydi. Abim dediği Mehmet Ağar'ın gölgesi altındaydı. Ve Mehmet Ağar getirdi bunu. Niçin biliyor musunuz? Mübariz Mansumov'u öldürtmesi için. Oradaki yat limanının özelliğini biliyor musunuz? 40-50 metre büyüklüğündeki yatların yanaşabildiği o bölgedeki tek liman. Yani gemi büyüklüğünde yatlar. Yani 4,5-4 ton 900 kilo kokainlerin 5 tonların doldurulup getireceği limanlar. Ancak Türk makamlarının bilmediği bir şey vardı. Salifov'un dönüşünden intikam peşindeki Rövşen Caniyev örgütünün haberi vardı. İki suikast girişiminden sağ kurtulmayı başaran Salifov'la ilgili akıllarında bu kez farklı bir plan vardı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre Kagan Zeynalov adlı adamlarını Salifov'un ekibine yerleştirdiler. Plan Salifov'u Caniyev'in öldürdüğü gün ve saatte yok etmekti. Plan biraz sarktı. Zeynalov 20 Ağustos 2020 gecesi harekete geçti. Salifov Antalya'da bir otelde karşısında çok güvendiği adamı Zeynalov'la son akşam yemeğini yiyordu. Kafasına 2 el kurşun yedi. Otelde çatışma çıktı. Zeynalov yaralandı ama otelden çıkmayı başardı. Kapıda bekleyen bir arabayla olay yerinden kaçtı. Lotukulu sürekli suç işleyen adam anlamına geliyor. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ancak Zeynalov ve şoför İstanbul'a gelemeden Denizli'de yakalandılar. Zeynalov'la birlikte 12 kişiye suç örgütü kurmak ve adam öldürmek suçlarından dava açıldı. Zeynalov ifadesinde cinayeti inkar etti. Sanıkların yargılamaları sürüyor. Türkiye'de 500 bin dolarlık bir sermaye ile Türkiye'de bir şirket kurduğunuz zaman veya bir taşınmaz aldığınız zaman vatandaşlık hakkı kazanıyorsunuz. Bu yöntemi uygulayarak Türkiye'ye gelen çok sayıda illegal suça karışmış insan var. Türk vatandaşlarına uygulanan nereden buldun yasası olmadığı için varlık barışından yararlanarak yurt dışındaki parasını finansal sisteme sokuyor. Ve bu parayı gerek örgütün devamı için gerekse hayat standartlarını daha yüksek tutmak için rahatça kullanıyor.
Şimdi bizde bir gelenek var 90'lı yıllardan beri. O dönemden bu yana neden bahsediyoruz? Biz kara paradan bahsediyoruz, hayali ihracattan bahsediyoruz, naylon faturadan bahsediyoruz ve 90'lı yıllardaki ekonomik krizi daha hafif geçmesini bu ülkede dönen kara para sağladı diye bir inanış var. Ama bunun uzun vadede hem ekonomik hem de sosyal birçok probleme yol açtığını biz önümüzdeki vadede göreceğiz. 90'lı yıllarınkini gördük, görmeye de devam ediyoruz. Ben bunu şuna benzetiyorum. Savaşan bir askerin yara alıp ona morfin uygulanması gibi. Evet, bu morfin belki o anlık acısını hafifletiyor. Ancak o yara tedavi edilmediği müddetçe bu morfinin etkisi geçtiğinde ya uzuv kaybına ya da hayat kaybına sebep oluyor. İstanbul Salt Rus ve Azeri değil, Sırp mafyalarının da çatışma sahasına dönmüştü. 8 Eylül 2022. İstanbul Mecidiyeköy'de lüks bir araç seyir halinde. Motosikletli 2 kişi aracı taradı. Silahlı saldırı işte tam bu noktada yaşandı, akşam saatleriydi. Şoför, hamile bir kadın ve 2 yaşındaki bir çocuk sağ çıktı. Hedefteki kişi ise ölmüştü. Predrag Popovic adına düzenlenmiş bir pasaport taşıyan, Türkiye'de oturum izni bile bulunan o kişi, Skalyari çetesi lideri Jovan Vukotic'ti. Sırbistan'da kırmızı bültenle aranan ve ülkenin önde gelen suç örgütünün lideri. Oysa Süleyman Soylu, Uluslararası Skalyari suç örgütünün lideri Vukotic'in 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edildiğini söylemişti. Bakın arkadaşlar, bütün Balkanların en büyük mafyasının Türkiye'de olduğunu söylediler. Takibe başladık. Allah'a şükür Antalya'da yakaladık. Vukotic, uyuşturucu pazarı rekabeti yüzünden rakibi Sırp Kavaki çetesiyle hasımdı. Kurtulmak için Türkiye'ye kaçmıştı ancak rakibi tespit etti. İnfazı için motosikletli saldırılarıyla bilinen Barış Boyun çetesini tuttu. Emniyet kaynaklarına göre Sırp çete infaz öncesi boyunlara $1,5 milyon ödedi. Vukotic'in öldürüldüğü arabanın altında ve bagajdaki döşemelerde GPS cihazı vardı. Çete Vukotic'i tam 4 ay adım adım izlemişti. Olayın ardından hasım Kavaki yöneticileri Rodaja Zivkovic ve Zdravko Perunovic'in de suikastı organize etmek için İstanbul'da olduğu belirlendi. İkisi de kaçamadan yakalandı. İnfaz, Türkiye, Kafkaslar ve Avrupa'daki bir dizi suikastin ön gösterimi olacaktı. Skalyari mensupları intikam yemini etmişlerdi. 18 Ekim 2022. Yer Gürcistan. İlk saldırı. Vukotic'in infazından önce gözaltına alınıp serbest bırakılan, ardından Batum'a kaçan Edip Yalçın, başına isabet eden bir kurşunla öldürüldü. 23 Mayıs 2023. Yer Abazya. Barış Boyun'un sağ kolu Emircan Yılmaz ve 2 adamı silahlı saldırıya uğradı. Emircan Yılmaz öldü. 11 Eylül 2023. Yer Atina'nın kıyı semti Lutsa. Sahte plakalı arabada 6 Boyun çetesi mensubu İtalya'daki Barış Boyun'un yanına gitmek için havalimanına doğru yol alırken infaz edildi. Yazıda görüyorsunuz Yunanistan'da 6 Türk öldürüldü. Ölüm çetesinin elebaşı Barış Boyun. Yunan polisi Öztebek çete üyesinin ifadelerini açıkladı. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Skalyari çetesinin lideri Vukotic'in öldürülmesi çok büyük bir olay. Vukotic'i infaz ettiren Sırp Kavaki çetesinin kırmızı bültenle aranan liderleri Türkiye'ye iyiden iyiye yerleşmişti. Örneğin örgütün hücre sorumlusu Amico Kod adlı Milan Vujotic. İstanbul'da 2 dairesi vardı. Biri Maltepe'de lüks bir rezidans, diğeri de Beykoz'da bir başkası adına kiralanan bir villa. 2 adreste takibe alındı. Milan Vujotic 23 Eylül 2022'de yakalandı. O sıralarda İstanbul bir başka kökü dışarıda mafya hesaplaşmasına da tanıklık ediyordu. Tarih 6 Eylül 2023. Yer Sarıyer'deki lüks Ağaoğlu Maslak 1453 sitesi. Akşam saatlerinde siteye motosikletli 2 kişi girdi. Kaval isimli lokantanın önünde inip kafede oturan bir gruba ateş açtılar. Grup karşılık verdi. Onlarca insanın çığlıkları arasında dakikalarca çatıştılar. Saldırganlar kaçtı. Hedefteki grup bir minibüsle siteden çıktı ancak fazla uzaklaşamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis minibüsü Ayaz Ağa'da durdurdu. İçeride 5 kişi vardı. Tamamı İsveç vatandaşıydı. Turist olarak gelmişlerdi, sorgulandılar. Başakşehir ve Sarıyer'de kaldıkları adresler basıldı. Birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Türkiye'den 4129 kilometre uzaktaki İsveç, 100 binde 1,08 suç oranıyla dünyanın en barışçıl ülkelerinden. Peki İsveç mafyası çatışmak için neden İstanbul'u seçmişti? Çünkü İsveç uyuşturucu pazarının en büyük isimlerinden biri,
Bodrum'da 400.000 dolara ev alarak Türk vatandaşlığı da kazanan İsveç vatandaşı Rava Majid. Aslen Iraklı bir Kürt. Lakabı da Kürt tilkisi. 2020'de İsveç'te Majid ve örgütüne yönelik bir operasyon planlanmıştı. Majid operasyon bilgisini aldı ve kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Önce Irak'a gitti. Oradan Miran Otman adında bir kimlik edindi. O kimlikle Türkiye'nin yolunu tuttu. Bodrum'dan aldığı villa sayesinde Miran Otman adıyla vatandaşlık edindi. Türkiye'de olduğunu kamuoyu tesadüfen öğrendi. Tarih 15 Nisan 2022. Marmaris'te bir belediye işçisi parktaki bankta unutulmuş para dolu bir çanta buldu. İçinde 12.000 dolar vardı. Polis kamera kayıtlarından çantanın sahibini buldu ve karakola çağırdı. Hakikat parmak izi incelemesinde ortaya çıktı. Miran Otman kimlikli şahıs Kürt tilkisi Rava Majid'den başkası değildi. Polisin Marmaris'teki villaya baskınında İsveç pasaportu da bulundu. Tutuklandı. Sadece 4 ay sonra yurt dışı yasağı ve haftada 2 gün imza şartıyla serbest kaldı. İsveç'e iade edilmedi. Gerekçe Rava Majid'in aynı zamanda Türk vatandaşı olmasıydı. Kürt tilkisi şu anda nerede, ne yapıyor bilen yok. Türkiye'yi üs edinen örgütün işlerini de. Yine bir mafya hesaplaşması, yer yine İstanbul. Vadi İstanbul AVM'de onlarca kişinin oturduğu bir kafede silahlar patladı. 7 kişilik Azeri ve 6 kişilik Gürcü gruplar pazarlık için AVM'deki kafeyi seçmişlerdi. Tamamı silahlıydı. Kısa süre sonra çatışma başladı. Kameralar kayıttaydı. 5 kişi yaralandı. Polis kaçanların ancak 7'sini yakalayabildi. Şüpheliler ifade bile vermedi. İstanbul'da, İstanbul'un göbeği de sayılabilecek bir yerde silahlı çatışmaya giriyorlar. Susmaklarını kullandılar, tutuklandılar. Savcılık olayı alacak verecek meselesi diye özetledi. Ancak polis istihbarata göre olayın ardındaki isim uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin lideri Ahmet Nazari'ydi. Çünkü çatışmadan sonra yakalananlardan biri Nazari'nin ortağı Lübnanlı Bilal Şahrur'du. Milyonlarca dolarlık uluslararası bir işin gelirini paylaşamamışlardı. Kamuoyu, Nazari adını da Peker'in Twitter'da Emre Olur üzerinden yaptığı ifşalarında duymuştu. Biz Türkiye'deki gazeteciler bile adını bilmiyorduk açıkçası. Ama Avrupa'da bilinen bir isimmiş. Daha sonra öğrendim. İddiaya göre Nazari Avrupa'da aranırken Mehmet Ağar'ın yardımıyla Türkiye'ye gelmiş, vatandaşlık, silah taşıma ruhsatı hatta çakarlı araç alabilmişti. Vadi İstanbul AVM'de çatışan gruplar arasında sular durulmadı. Dolandırıcılık parasını paylaşamayan Şahrur'la İran asıllı Alman vatandaşı Rahmi Taher bir ay sonra bu kez de İstinye Park'ta geldi karşı karşıya. Masa restoran silah sesleriyle yankılandı. Çatışmanın ardından Bilal Şahrur, Tufan Yıldırım ve Mahmut Bürtek tutuklandı. Nazari'nin nerede olduğu bilinmiyor. Adının geçmediği iddianameyle görülen dava devam ediyor. Şimdi uluslararası suç örgütleri Türkiye'yi çatışma sahasına çevirdi. Mesela Sırplar burada çatıştı. Azeri mafyalar burada çatıştı. Hele İsveç mafyası burada çatıştı. Daha ötesi var mı? İsveç mafyasının burada ne işi var diyorsun ve burada çatışabiliyor İsveç mafyası. Bunun en önemli nedeni eleman devşirmenin daha kolay olması. Mesela biz hep haberlerde görürüz. Motosikletli saldırganlar 2 kişiyi kurşunladı, dükkan kurşunladı, iş adamını infaz etti, iş adamını taradı. Bu motosikletli saldırganların en büyüğü ben sana söyleyeyim 20-21 yaşında gençlerdir. Zaten gözaltına alıyorlar 17 yaşında, 18 yaşında. Çünkü altlarına araba çekiyorlar, biraz para veriyorlar, biraz mahallelerinde şöhret ediniyorlar, biraz gece kulüplerinde eğlendiriyorlar, biraz ortama sokuyorlar ve bunları birer ölüm makinesi haline, tetikçiler haline çevirebiliyorlar. Uluslararası uyuşturucu baronlarını alıyoruz ama onların yanındaki çevresindeki insanların hepsi Türk. Bu riskli bir şey Türkiye için. İşte bu operasyonların nedeni de biraz da bu. Türkiye, uluslararası uyuşturucu kartelleri içinde cazibe merkeziydi. Örneğin Boris lakaplı, Sırp asıllı Zeljko Bojanić, Avrupa'nın en çok aranan 45 suçlu listesinde yer alıyor, kırmızı bültenle aranıyordu. Andelev Belşev Jordan adına düzenlenmiş sahte bir pasaportla Türkiye'ye girdiği belirlendi. Polis 6 Kasım 2022'de Sarıyer'de yaşadığı lüks bir villaya iş makineleriyle baskın yaptı. Sırp uyruklu Rostom Mijonovic'i işkenceyle öldürtüp bahçeye gömdüğünden şüphe ediliyordu. Ceset bulunamadı ama Bojanić tutuklandı. İstanbul, Antalya, Bodrum gibi yerler çete liderleri için cazipti. Ancak bir uyuşturucu baronunun Isparta'da yakalanacağı kimsenin aklına gelmezdi. Hollandalı Kara Mamba lakaplı Isaac Binyan, Fethiye'den yurt dışına kaçmadan önce saklanmak için orayı seçmişti. 26 Haziran 2023'te yapılan polis operasyonunda yakalandı,
Tutuklandı. Ancak 3 ay sonra yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsiyle hapishaneden kurtuldu. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Karamamba lakaplı uyuşturucu baronu Haziran'da Isparta'da yakalanmıştı. Karamamba adres olarak Büyükçekmece'deki bir villayı gösterdi. Aklındaki tekneyle kaçmaktı. Polis izin vermedi. Villasından çıkar çıkmaz yakalandı. Ülkesine iade edildi. Hollanda'dan 15.000 kilometre uzaktaki Avustralya'nın suç örgütleri de yuvalanmak için Türkiye'yi seçtiler. Kendilerine Comanchero diyorlar. Küresel ölçekte uyuşturucu, adam öldürme ve kaçırma, yağma gibi onlarca organize suç faaliyetinin faili onlar. İlk liderleri Mick Harvey 2018'de öldürüldü. Onun yerini alan Mark Douglas Buddle ise 2022'de Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı. Örgütün liderliğini Türk vatandaşı Hakan Ayık ve Duahohepa Ngakuru devraldılar. Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırıyorlardı. Kırmızı bültenle aranan Ayık ve Ngakuru Türkiye'deydi. İkisi de yakalandı. Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatıyor. Ve Şişli'de bir otelde kaldığını tespit ediyor. Ve otele Cuma günü operasyon gerçekleştiriliyor ve Duaz Ngakuru gözaltına alıyor. Hakan Ayık 8 yıldır saygın bir iş insanı gibi rahatça hareket ediyordu. Uyuşturucu ve kara para aklamaktan aranan Ngakuru'nun Türkiye'de sigortalı bir işi vardı. 2020-2022 arasında Visel danışmanlığın pazarlama sorumlusuydu. Örgüt ülkeye o kadar yerleşmişti ki uyuşturucudan gelen parayı aklamak için 22 şirket kurmuşlardı. MASAK'ın tespitiyle şüphelilere ait 4,5 milyar liralık mal varlığına el kondu. İkinci bir operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonla ilgili sosyal medyadan paylaştığı metinde çarpıcı bir isim daha vardı. Aranan bir suç örgütü lideri Türk vatandaşlığına geçmişti. Rıfkın Nikolay Ankov adına düzenlenmiş bir Bulgar pasaportuyla Türk vatandaşlığına başvuru yapmış ve başvurusu kabul edilmişti. Peki Rıfkın'a vatandaşlık için kimler yardım etti? Savcılık incelemesine göre eski bir polis. Abiyi Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olan bu eski polisin gayrimenkulle ikamet ve vatandaşlık danışmanlığı veren bir şirketi vardı. O şirket örgüt liderlerinden Ngakuru'nun sigortalı çalışan gözüktüğü Visel danışmanlıktı. Uluslararası mafyanın çok ciddi bir takibi olduğunu düşünürsek eğer bu liderlerin ülkemize gelip işte vatandaşlık alıp Türkiye'de yaşayabilmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bir bürokrasi içindeki bir network'e de ihtiyacı var. Şimdi bunun olmadığını söylersek kendimizi kandırmış oluruz. Neden? Yeni İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya geldikten sonra bakıyoruz bugün 33. Kafes Kod adlı operasyon yapıldı. Evet, şu anda bir mücadele var. Bu mücadele yapılmak zorunda ama geçmişte bu kadar sıkı bir mücadele var mıydı? Yoktu. Bu suç dünyasının içinde olan liderler veya örgüt üyeleri birbirlerini takip ediyorlar. Kimin ne yaptığını biliyorlar. Kim tutuklu, kim dışarıda, kim örgüt faaliyetlerine devam ediyor, kim tahliye oldu, kim nerede ve nasıl, ne şekilde yapılanıyor. Bunu biliyorlar. Rüşvetle ilgili bir takım soru işaretleri varsa sizin ülkenizde, sizin ülkenizde hukukla ilgili bir takım soru işaretleri varsa, yolsuzlukla ilgili bir takım soru işaretleri varsa bu tabii ki dışarıdaki insanların evet ben buraya gideyim, burada rahatça yaşarım, örgüt faaliyetlerimi de devam edebilirim ve hatta yeni insan kaynağı da kazanabilirim düşüncesini uyandırıyor kafalarına. Bu önemli bir etken. Adı Emre Oda. İsrail 2019'da hakkında kırmızı bülten çıkardı. Cinayet, kara para aklama, patlayıcı maddeyle mülkü yok etme hakkındaki suçlamalardan bazılarıydı. Ülkesinden kaçıp İstanbul'a geldi. 2022'de bir polis baskınıyla yakalanıp tutuklanana kadar Şişli'de bir rezidansta sevgilisiyle yaşadı. Adı Nenad Petrak. Hırvat, Güney Amerika'dan gelen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan uluslararası bir kartelin lideriydi. 9 ülkede faaliyet gösteren bir yapının başındaydı. Kırmızı bültenle aranıyordu. O da diğerleri gibi İstanbul'u mesken tuttu. İddiaya göre 6 ay boyunca Üsküdar'da lüks içinde yaşadı. Kolombiya, Ekvator, Peru bu ülkelerden aldıkları kokainleri nereye götürüyorlar? Avrupa ülkelerine. Sadece Avrupa ülkeleri mi? Hayır. İrlanda, İngiltere, Hollanda, Belçika, İspanya. Bunun dışında
tüm Balkanların kokain trafiğinde yine bu uyuşturucu karteli yönetiyor. Uyuşturucu trafiğini yönetmeye devam etti. Ta ki 18 Kasım 2023'te yakalanıp tutuklanıncaya kadar. Kırmızı bültenle aranan bir diğer uluslararası uyuşturucu kartel lideri Dritan Rehepi. Compagno Bello isimli yapının başı. O da çözümü Türkiye'ye kaçmakta buldu. Cebinde Benjamin Omar adına düzenlenmiş bir Kolombiya pasaportuyla bindi uçağa. İstanbul Havalimanı gümrüğünden rahatça geçti. 2023 Kasım'ında İtalyan polisinin istihbaratı sayesinde yakalanabilecekti. Beylikdüzü'nde saklandığı adrese operasyon yapıldı. Yakalanması büyük haberdi. 2023'ün ikinci yarısından itibaren arka arkaya ilan edilen operasyonlar malum. Ama bu isabetli operasyonlar bir başka soru daha sordurtuyor. Uluslararası suç örgütü liderleri neden daha önce peş peşe yakalanmadılar? Dahası önceki yıllarda neden ve nasıl Türkiye'ye çöreklendiler? Türkiye kanlı hesaplaşmaların, baronların ana yurdu olmadan önce neden önlem alınmadı? Türkiye uluslararası suç örgütleri mücadele konusunda net bir çizgi değiştirdi. Yani milyar dolarlarca paraları var Türkiye'de. Bunlara el konuluyor. Bu bir. İki, kara para Türkiye'den çıkarılmaya çalışılıyor. Ya uluslararası sisteme bir mesaj. Bizim kara parayla işimiz yok ve bu kara paraya el koyuyoruz. Bu kara paranın sahiplerini de ülkemizden çıkarıyoruz. Çünkü biz temiz paraya geçmeye çalışıyor, gri listeden çıkmaya çalışıyoruz. Net bir tavır değişikliği var ve siyaset değişikliği de var. İşte bu bürokraside, emniyette, bakanlıkta olan değişimlerin yansıması da var. Bunların duyurulması, gözaltıların, operasyon anlarının paylaşılması, emniyetten fotoğraflar verilmesinin sebebi de dünyadaki bu tür baronlara yani gelmeyin. Yani Türkiye'de varsanız da çıkın. Hani biliyoruz, alıyoruz mesajıdır. Uzmanlara göre küresel mafyanın Türkiye tercihinin nedeni kara paranın girişine izin verilmesi, belki de bu akışın arzulanmasıydı. Varlık barışında paranın kaynağının sorulmayacağı sözü verilmişti ne de olsa. Bu aralıkta Türkiye'de kaç uluslararası suçlu ikamet izni, kaçı vatandaşlık aldı, hangi yerli çetelerle iş tuttular, suçluların ülkeye girişlerine kimler çanak tuttu? Bu sorular hala yanıtlanmayı bekliyor. Türkiye'de işlediğin yanına kar kalıyor düşüncesinin ortadan kalkması lazım. Bu ceza hukuku boyutudur. Bunu yapmak kolay. Ama bir de devletin örgütlü suçluluğu sadece bir güvenlik meselesi değil, demokrasi ve hukuk devletini de tahrip eden bir tehlike olarak görmesi gerekir. Ümit ederiz devlet ve toplum bunun farkında olur. Aslında örgütlü suçlulukla mücadelede en önemli araçlardan biri de bağımsız basındır. Çünkü basın haber verdiği zaman devlet onun üzerine gider. Türkiye'de olan bazı olaylar normalde bir hükümetin yıkılmasına, birkaç bakanın istifasına yer alabilecek yüzlerce olay oldu Türkiye'de. Ama olduğu gibi kaldı. Sadece işte belli gazeteciler bunları gündeme getiriyorlar. Dolayısıyla mafyayla mücadelede en büyük sorunlardan biri de gerçek anlamda bağımsız, güçlü bir basının olmaması. Soruşturmalar kime değeceğinden çekinmeden derinleşmedikçe, suçlular tarafsız ve bağımsız mahkemelerde yargılanmadıkça hiçbirimiz güvende olmayacağız.